benim teorim neydi? Yani İsa Pavlus İncil'ler kitabında benim teorim neydi? Yani Pavlus'un amacı neydi? Niçin Hz. İsa'nın öğretisini alt üst etti? Ya da onun cemaatine sanki mensupmuş gibi göründü. Ya da onun öğretisi, Hz. İsa'nın özgün öğretisini İsa cemaatlerine ya da Akdeniz havzasındaki pagan dünyada özgün yapısından, bağlamından, kontekstinden kopartarak başka türlü anlattı. Yani Hz. İsa Allah'ı vaz ederken o Mesih'i kurtarıcı bir tanrısal figüre dönüştürdü. Hz. İsa yasa merkezi bir öğretiden bahsederken o yasanın kaldırıldığını iddia etti. Gibi. Burada aslında 1. yüzyılın Yahudi dünyasını siyasi bağlamı içinde iyi anlamak lazım. Yönetici bir zümre var, Romalılar. Milattan önce 63'te o bölgeyi ele geçirmişler ve onlar yönetiyorlar. Milattan önce 40'tan itibaren çok zalim, Hazreti Yahya'yı şehit eden, Hazreti Zekeriya'yı şehit eden, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden şu veya bu ölçüde, tırnak içinde çarmıha gerilmesinden, Kur'an başka bir şey söylüyor. Sorumlu olan bir hanedan var. Herodesler hanedanı. Bakın, peygamberleri öldüren ama Yahudiler üzerinde yönetici ve Romalılarla işbirliği halinde bölgeyi yönetiyor. Şimdi bölgede o dönemde Simge Hanım birçok Mesih'i isyan var. Mesih, bakın Yahudiler hala Mesih bekliyor. Mesih Yahudilerin kralı demek. Yahudileri dünyanın efendileri kılacak. Eğer birileri onlar üzerinde hakimiyet kurmuşsa o hakimiyeti yıkıp Yahudileri yeniden egemen yapacak bir figür Yahudilerin zihninde. 37-41 döneminde çok büyük bir Yahudi katliamı yaşanmıştır İskenderiye'de. İsyanları var Yahudilerin. Hemen arkasından 66-70 yıllarında İmparator Vespasianus ve oğlu General Titus, ki sonradan o da imparator olacak, çok büyük bir Yahudi savaşı var. 66-70 İkinci Tapınak döneminin sonudur bu. Romalılar ezip geçmişlerdir bölgeyi. Yani İkinci Tapınak orada yıkıldı. 117-120 yılları çok büyük Yahudi isyanları var. Libya, Mısır, Kıbrıs, Anadolu. En son 132-135 yıllarında Bar Kokhba isyanı. Bar Kokhba da Yıldız'ın oğlu demek, Bar Kokhba. Yani o da ben Mesih'im diye sahne almış. Arada birçok başka Mesih'i isyan var. Romalılar Mesihleri yakaladılar mı çarmıha giriyorlar. Niye? Çünkü Romalılar şunu biliyor. Bir Yahudi ben Mesih'im diyorsa bu Roma'nın yönetimine başkaldır anlamı taşıyor. Siyasi bir arka planı da var. Şimdi şöyle düşünün. Siz diyorsunuz ki ben burada kralım. Sinan kardeşim burada, ben buradayım. Ve bizim gibi burada 20 kişi var. Ama burada kral sizsiniz. Şimdi ben diyorum ki ya ben de kralım. Bunun eninde sonunda, yani son tahlilde bizi getireceği nokta şurası. Biz ikimiz sizinle mutlaka bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Çünkü bu çöplükte bir tane horoz ötecek. Yani ya siz kalacaksınız ya ben kalacağım. İktidar savaşı. Kesinlikle, bravo. Taht savaşı. Şimdi buradan baktığınızda Hazreti İsa neden çarmıha gerildi? Ya çarmıh Romalıların siyasi suçlara verdikleri bir sebep. Sembolik bir karşılığı da var yani. Şimdi Hazreti İsa eğer Yahudilik bünyesindeki bir tartışma nedeniyle öldürülmüş olsaydı taşlanırdı. Rejim cezası. Üstelik Hazreti İsa yasayla bir sorunu yok ki. Hazreti İsa'nın birçok söylemi Yahudilere ters geldi. Ama Yahudiliğe muhalefet olduğu için değil, Yahudi kanaat önderlerinin bindiği dalları kestiği için. Yani Hazreti İsa Tevrat'la kavgalı değil. Hazreti İsa Tevrat'ın tanrısıyla kavgalı değil. Aynı Allah'a iman ediyor. Yahudiler de aynı Allah'a iman. Peki kiminle kavgalı? Din adına konuşanlarla. Zaten bu din adına konuşanlar bütün tarih boyunca dinlere en çok zarar verenler. Bravo. Kanaat önderleriyle, Yahudilerin yönetici sınıflarıyla ters düştü. Ama Yahudilerin içerisinde Hazreti İsa'ya iman eden çok kişi vardı. Ne oldu son tahlilde? Onlar Romalılara dediler ki aha bu Mesih. Şimdi bir tarafta Romalılar ve Herodesler var. Bunlar Helen kültürü, Roma kültürü, Yunan kültürü yanlısı zümreler. Bir tarafta yönetilen Yahudiler var. Bunların içerisinde muhafazakar, Yunan kültürüne, pagan kültürüne çok muhalif kesimler var. Tutucu Yahudi, tek tanrıcı, kesin yasa merkezli yaşayan. Bakın Hazreti İsa'nın hareketi temelde dinidir ve sosyal içeriklidir. Ama anlaşıldığı kadarıyla siyasi bir boyutu var. Roma karşıtı, Yunan kültürü karşıtı bir duruşa sahip. Birinci opsiyon, olasılık, ihtimal. İkinci olasılık,
Öyle değilse bile Yahudi kanaat önderleri Romalılara bu hareketi o şekilde sundular. Öyle lanse ediyorlar. Öyle Ki algılanmasına kurtulabilsinler. neden oluyorlar. Evet. Günün sonunda baktığımızda hem Hz. İsa'nın hem Yakup'un sahneden çekilmesi bu vesileyle gerçekleşecek. Peki bu nasıl olacak? Yahudiler birilerini kullanacaklar. İşte Pavlus burada ortaya çıkıyor. Şimdi Hz. İsa'nın cemaatine baktığınızda bunlar Havra'ya giden, yasa merkezli yaşayan insanlar. Pavlus yasanın kaldırıldığı iddiasında. Evet. Ya yeni ayette Hz. İsa'nın havarileri Pavlus'u paylıyorlar. Sen gidip de niye yasanın kaldırıldığını söylüyorsun herkese. Zaten bu yüzden linç edilmek isteniyor Pavlus ve Roma orduları kurtarıyor. Sünnete karşı. Ya sünnet Yahudilikte olmazsa olmaz bir ritüeldir. Çünkü Allah bir zamanlar Hazreti İbrahim'le anlaşma yaptığında bu anlaşmanın sembolü olarak sünneti belirlemiştir. Ve İsmail, İshak sırayla hep sünnet oldular. Yahudileri Yahudi olmayanlardan ayıran temel sembol budur. Dünyayı Yahudiler ikiye ayırırlar. Sünnetliler, sünnetsiz. Antik çağ özelinde konuşuyorum yani. Şimdi sünnet kaldırıldı. Hazreti İsa 8 günlükken sünnet oldu. Hazreti İsa sünnet olmuş. Havarileri sünnet olmuş. Hepsi sünnetli. Sen diyorsun ki sünnet kaldırıldı. Hazreti İsa'nın ve havarilerin haberi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bana biraz daha böyle işgal cephesi adına hareket eden, en başta açıkça bunu yapan ama bunu başaramayınca İsa cemaatine sızan, bu sırada da Yahudilikle Romalılar arasındaki ya da Yunan kültürüyle Yahudi kültürü arasındaki temel farklılıkları hedef alan yasa. Bakın tek tanrı ama Mesih de oraya. Ya Yahudilikte Allah'ın yanında ikinci bir ilah yok ki. Müslümanlıkta da yok. Evet. Ama Pavlus'un mektuplarına siz baktığınızda Hz. İsa'nın salt bir beşer olduğunu, salt bir peygamber olduğunu söyleyebilir misiniz? Mümkün değil yani. Pavlus'un 13 tane mektubu orada. Hiçbir tanesi de tek bir kelime de Hz. İsa'yı bir peygamber olarak tanımlamaz. Halbuki Hz. İsa kendisini peygamber olarak tanımlar. Musa gibi peygamberim der. Yani. Ve Kur'an-ı Kerim bunlarla ilgili ne söylüyor? Hem Hazreti İsa'nın ölümü hem de beşer oluşuyla ilgili. Birincisi Kur'an-ı Kerim Hz. İsa'yı bir peygamber olarak tanımlıyor. Bir peygamber olarak tanımlaması aslında başlı başına bize onun beşer olduğunu söyler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler beşer varlıklardır. Yani ilk peygamber, Kur'an'da adı zikredilen veya zikredilmeyen. Onca peygamberin tamamının ortak, müşterek bir özelliği vardır. Tabii birçok ortak noktaları var. Bunlardan bir tanesi şudur. Hepsi beşerdir, insandır. Yani bizim türümüzden, bizim formumuzdan varlıklar. Zaafları olan, hata kesinlikle yapan, öyle. Değil mi? Kesinlikle öyle. Belki şu parantez açılabilir. Hazreti İsa'ya özgü bazı boyutlar var. Mesela babasız doğum. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın babasız doğduğunu anlatıyor. Bunun bir mucize olduğunu, Allah'ın bir mucizesi olduğu mesajını veriyor. Meryem'den babasız bile de olsa sonuçta Hazreti İsa da bir beşerdir. Ve Hazreti İsa da bir kuldur. Ve Hazreti İsa da herkes gibi bir kuldur. Bütün insanlar gibi. Bakın bütün insanlar gibi bir kul, bütün peygamberler gibi bir peygamber. Bu çok net. 2. Hazreti İsa'nın nasıl öldüğü ya da akıbetinin ne olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim bize çok net tanımlar vermiyor. Aslında hiçbir peygamber hakkında vermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in böyle bir misyonu da yok. Yani Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Efendim Musa şurada doğdu, şurada yaşadı, burada öldü. Efendim Hazreti İsa şurada. Kur'an'ın böyle bir derdi yok. Ama Kur'an-ı Kerim gene de vermek istediği mesajla örtüşen ya da yakın, eğer bir takım bilgiler, tarihsel bilgiler varsa bunları paylaşıyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın ne olduğunu söylemez. Ama ne olmadığını söyler. Ne olmadığını Çarmıha gerilmedi der. Çarmıhta ölmedi der. Allah Hazreti İsa'yı onu öldürmek isteyen, ona karşı tuzak kuran insanların eline teslim etmemiş. Peki ne olmuş bilmiyoruz. Peki niye böyle olmadığını söylüyor? Çünkü biraz önce anlattım. Hristiyanlık öyle oldu. Şimdi Pavlus'un bir cümlesi var. Pavlus'un bir ifadesi var. Anlatıyor. Diyor ki eğer Mesih diyor böyle ölmemişse yani çarmıh merkezli bir kurtuluş iddiamız bizim doğru değilse o zaman diyor sizin imanınız da boştur, bizim diyor tebliğimiz de boştur. Halbuki Kur'an diyor ki hayır. Hazreti İsa bu şekilde yani Hristiyanların ana akım Hristiyanlığı, çünkü erken Hristiyanlıkta da Hazreti İsa'nın çarmıhta ölmediğine inananlar var. Ana akım bugünkü geleneksel Hristiyanlığın inandığı şekliyle diyor Hazreti İsa ölmediyse, ki ölmedi Kur'an'a göre, o zaman Hristiyanlığın kurtuluş teolojisi çökmüş demektir.
Yani Kur'an-ı Kerim çarmıh meselesi temelinde Hz. İsa'nın çarmıhı ile ilgili açıklamayı yaparken aslında Hristiyanlığın bugünkü kurtuluş nosyonunu çökertiyor. Mesih'in nasıl öldüğünü, nerede öldüğünü, Bir önemi yok mu diyor. sizin kurtuluşunuzda hiçbir önemi yok. Ya Kur'an sözü buraya getiriyor. Yani. Getiriyor.